Ocağı Açıklık'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borcamda cheeseburger yapacağız. Hani böyle işten eve geliriz ne yapacağımızı bilemeyiz ya, tam bu tarif o tariflik. 2 dakikada her şeyi birbirine karıştırıp fırına veriyoruz ve oluyor. Tarifime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, ilk önce patateslerimizi ince ince doğramakla başlayacağız. Patateslerimizi istersek haşlayabiliriz de. Ama ben kızartmayı tercih ettim. Çok ince değil, çok da kalın değil. Orta kalınlıkta. Onları bir güzel şimdi dilimleyeceğiz. Daha sonra çok hafif bir kızartacağız. Aynı bu İzmir köfte yaparken patatesi kızartırız ya, o şekilde güzelce kızartacağız. Toplamda 3 adet patates kullanacağız. Bu ölçüyü azaltıp çoğaltmak elinizde. Yarım kilo kıymadan yapacağım için benim için 3 adet patates yeterli. Ama 1 kilo kıymadan yapar ve borcamı büyütürseniz patatesleri de 6 adete çıkartabiliriz tabii ki. Patateslerimizi de mutlaka kızartmadan önce suda bekletin. Hazırlık aşamasında zaten bekleteceğiniz sürede yeterli olacaktır. 10-15 dakika beklemesi yeterli. Evet, sıra geldi biberlerimize. 2 adet kapya biber kullanacağım. Şuradaki gördüğünüz beyaz damarları mutlaka alın ki lezzetini kaçırmasın. Şimdi biberlerimizi ince güzel şeritler halinde doğrayacağız. Şimdi de 2 adet Charleston biber doğrayacağız. Sivri biber de doğrayabilirsiniz. Yani toplamda 2 Charleston biber, 2 kapya biber bizim için yeterli. Bunun için bir orta boy soğan bizim için yeterli. Soğanımızı yemeklik bir şekilde doğrayacağız. Dilerseniz bunu makineyle de doğrayabilirsiniz ya da elinizle de doğrayabilirsiniz. Evet, son olarak da 3 adet sarımsağımızı doğrayacağız. Böyle ince ince kesimimiz yeterli. Evet, sarımsağımızı da hallettiğimize göre artık patateslerimizi kızartmakla işleme başlayabiliriz. Evet, şimdi ilk önce işleme patateslerimizi kızartmakla başlıyoruz. Belki çoğumuz biliyordur ama bilmeyenler için söyleyeceğim. Patates kızartacağımız zaman bırakın o kendi kendine yansın, hiç çevirmeyin ki nişastası yağa karışmasın. Hem böylelikle yağımız kirlenmiyor hem de daha lezzetli bir patatesler elde ediyoruz. Bunlar şimdi kızarana kadar ben bir daha hiçbir şekilde ellemeyeceğim. Evet, ilk partiler kızardı. Bunları alabiliriz. Patatesleri mümkün olduğunca üst üste koymayın. Patateslerimiz kızardığına göre artık kıymamızı hazırlayabiliriz. Yarım kilo kadar kıyma kullanacağız. Tuzu her zaman dediğim gibi kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi biberleri de koyacağım için yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. 1 çay kaşığı toz biber. Acı ya da tatlı kullanmak tercihe kalmış. 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz. Şimdi bunlar böyle bu şekilde bir güzelce kavrulacak. Ben tavanın dibine 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koydum. Evet, kıymalarımızın ön kavurma işlemi bitti. Şimdi onları ayrı bir kabın içine çıkartıyoruz. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz soğanımızı ve sarımsağımızı tavamıza ekliyoruz. Sarımsak ve soğanlarımız karamelize olana kadar bir güzel kavuruyoruz. Daha sonra işin içine biberlerimiz girecek.
Evet, sıra geldi biberlerimize. Hepsini ekliyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar da biberlerime tuz ekleyeceğim. Hem çabuk ölmelerini sağlayacak. Evet, biberlerimiz iyice kendini bıraktı. Şimdi tekrar kıymamızı üstlerine ekliyoruz. Üzerine kremalı mantar çorbamızı ekliyoruz. Daha sonra yarım çay bardağı kadar sıcak suyumuzu ekliyoruz. Ve hepsini bir güzel birbiriyle özleştiriyoruz. Yavaş yavaş son aşamaya geldik. Evet, hepsi birbiriyle güzelce özleşmeye başladı. Birazdan hepsini birbiriyle bütünleştireceğiz. Bu arada ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizi buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu bizim için çok önemli. Hem tariflerimizin daha öne çıkmasını sağlayacaksınız hem de bize destek olmuş olacaksınız. Evet, hepsi birbiriyle karıştı. Artık son aşamaya geçebiliriz. Evet, borcamımızı çok azıcık bir sıvı yağla her tarafını çok güzelce yağlıyoruz. Daha sonra dibine patateslerimizi dizmekle işleme başlayacağız. Aslında patatesler burada hani burger ekmeğinin alt tabanının görevini görmüş olacak. Hem de ayrı bir lezzet katacak. Evet, şimdi patateslerimizin üzerine cheddar peynirlerimizi yerleştiriyoruz. Eğer bütün aldıysanız rendeleyip de yerleştirebilirsiniz. Eğer benim gibi dilim dilim aldıysanız da ince ince doğrayarak yerleştirebilirsiniz. Bu arada fırınımızı 180 derecede fanlı bir şekilde ısıtmaya başlayabiliriz. Evet, son olarak da üzerlerine de cheddar peynirlerimizi eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Yavaş yavaş muhteşem sona geldik. Bence yapımı oldukça kolay. Bakmayın, ben şimdi çekim yaptığım için aşama aşama yapmak zorunda kalıyorum size göstermek için. Ama evde bunu yapıyor olduğunuz zaman 20 dakikada fırına verirsiniz. Çünkü bir yandan patatesler kızarırken siz bir yandan iç malzemenizi hazırlayabileceksiniz. Evet, artık cheeseburgerimiz hazır. Fırına gidebilir. 180 derecede üzerindeki peynirimiz eriyene kadar yaklaşık bir 10 dakika kadar pişirme işlemi yapacağız. Zaten piştiği için peynirlerin erimesi bizim için yeterli. Evet, borcamda cheeseburgerimiz hazır. Şimdi istediğimiz gibi kesip dilediğimiz gibi servis edebiliriz. Evet, yemeğinizin yanına isterseniz pilav, isterseniz de benim gibi salata yaparak tüketebilirsiniz. Ocağa Çukuntuk olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Burada olmanızı, şu kokuyu almanızı ya da tatmanızı çok isterdim. Umarım deneyip memnun kalırsınız. Bize de haber edersiniz. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.